Herkese merhaba arkadaşlar. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı ile eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Mehdi ile Barış arasındaki sorun çözülecek mi? Zeynep Barış'ı sevmeye devam edecek mi? Zeynep Mehdi'den bebeği alabilecek mi? Barış Zeynep'i aldatacak mı? Özlem Barış ile Zeynep'i ayırmayı başaracak mı? Bütün bu soruların cevabını sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Artık herkes Zeynep'in fikirlerine saygı duymalı ve Zeynep istediği kararları vermekten korkmamalı diyorsanız ve ayrıca dizimizin final olmasını istemiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görmüş olalım. Zeynep'in eksikliğini çeken Barış yeniden eve dönecek. Zeynep Barış'ın kendisine kızması üzerine onun bu teklifini kabul edecek. Böylece sonunda Zeynep ve Barış yeniden yakınlaşacak. Bunun sonucunda da Zeynep önümüzdeki bölümlerde hamile kalacak. Zeynep'te baş dönmeleri ve mide bulantıları olacak. Hatta Zeynep ara sıra baygınlık geçirecek. Zeynep bu hastalığın nedenini araştırmak için hastaneye gidecek. Zeynep hastaneye gittiğinde büyük bir şok ile karşılaşacak. Çünkü doktorlar Zeynep'e hamile olduğunu söyleyecek. Zeynep de hamile olduğunu duyunca mutluluktan havalara uçacak. Sonradan Zeynep bu sevgisini Barış ile paylaşacak. Barış da sonunda baba olacağını duyunca çok sevinecek. Her şey yolunda giderken Zeynep ve Barış'ın evliliği sıkıntılar yaşanacak. Çünkü Zeynep hamile olmasına rağmen başkalarını korumaya çalışacak. Hatta Zeynep yeniden Mehdi'nin yanında soluğu alacak. Barış ise Zeynep'in Mehdi ile görüştüğünü öğrenince çok sinirlenecek. Barış, Zeynep'e Mehdi ile görüşmemesi gerektiğini belirtecek. Ama Zeynep, Barış'ı dinlemeyip Mehdi ile görüşecek. Büyük ihtimalle Zeynep Mehdi ile görüştüğü için bebeğini düşürecek. Çünkü Mehdi'nin düşmanları Zeynep'e bir zarar verecek. Zeynep de doğal olarak bu bedeli bebeğinin canıyla ödeyecek. Barış bu durum karşısında ne yapacağını bilemeyecek. Barış Özlem'in sözlerini hatırlayacak. Özlem'in kendisine söylediği sözleri hatırladıkça Zeynep'e kinlenecek. Çünkü Özlem o konuşmasında umarım bir gün sen haklıydın demezsin demişti. Barış bunun üzerine Zeynep'ten ayrılma kararı alacak. Zeynep de ikinci darbeyi Barış'tan alacak. Zeynep, Barış'ın boşanma davası açtığını duyunca buna inanmak istemeyecek. Ardından Zeynep, Barış'ın neden kendisinden boşanmak istediğini soracak. Barış Zeynep'e onunla olmak istemediğini belirtecek. Zeynep de bu sözler üzerine oradan ayrılacak. Zeynep'teki bu hüzün büyük bir travmaya dönüşecek. Hatta Zeynep'in psikolojisi bozulmaya başlayacak. Eğer Zeynep'e yardım eden olmazsa Zeynep kendi canına kıyacak. Zeynep yaşantısının getirmiş olduğu yükü kaldıramayacak. Ama Zeynep bu olanlara rağmen ölmeyip kurtulacak. Zeynep başrol oyuncusu olduğundan senaristimiz onu öldürmeyecek. Böylece Zeynep ölmeyip kurtulacak. Barış ise Zeynep'ten boşanarak kendi sonunu getirecek. Çünkü Barış'ın bu hareketi onun iflasına neden olacak. Mehdi ise Barış'a kinlenip onu iflasa sürüklemeye başlayacak. Barış da Zeynep ve Mehdi yolunda tüm mirasını kaybedecek. Hatta hatırlarsanız önceki bölümde Barış bir kafede bir kitap okuyordu. Barış'ın elindeki kitabın ismi Kral Kaybederse adlı bir kitaptı. Barış şu anlık çok zengin ve saygın bir iş adamıdır. Yani Barış bu kitabın ana karakteri olan kraldır. Ama o kitabın sonunda kral tüm saygınlığını kaybediyordu ve sonunda iflas edip hayatı boyunca huzur evinde kimsesiz kalıyordu. Yani bu kitap Barış'ın iflas edip kimsesiz kalacağının kanıtıdır. Barış'ın da hikayesi burada sonlanacaktır. Barış'ın dizimizden ayrılışıyla dizimize yeni birisi daha dahil olacak. Bu kişi kadın olup Mehdi'ye aşık olacak. Mehdi'nin gönlü de bu kadına kayacak. Yani Mehdi bu kadını kendisine görüp ona aşık olacak. Zeynep ise bu durumu kıskanacak. Mehdi Zeynep için mücadele ederken şimdi Zeynep Mehdi için mücadele edecek. Nermin ise Zeynep'e yeniden destek olacak. Nermin artık zengin olduğu için Zeynep'i himayesi altına alacak. Sakine de Zeynep'in onu seçmesine asla dayanamayacak. Bu yüzden Sakine her zaman kararlılığını devam ettirecek. Sakine bu yolda Nermin Hanım'a çok büyük bir savaş başlatacak. Nermin Hanım dikkatli olmazsa bunu hayatıyla ödeyecek. Çünkü Sakine sinir krizleri geçirip Nermin'e bir zarar verebilir. Bu nedenle Nermin Hanım ölebilir. Zaten Sakine'nin her zaman Nermin'in kahvesini dökmesi bunu kanıtlamakta. Sakine, Nermin'e zarar veremediği için yine duygu sömürüsü yapacak. Yani Sakine Zeynep'i bir seçim yapmakta zorlayacak. Zeynep suçluluk duygusundan dolayı iki annesini seçmek isteyecek. Nermin de artık Zeynep'in bu tavırlarına dayanamayacak. Bunun sonucunda Nermin Zeynep'i terk edecek. Zeynep de beş parasız kalacak. Çünkü Nermin Zeynep'i yasal olarak evlat edinmedi. Nermin Zeynep'i sözde evlat edindi. Yasalar gereği Nermin ölse de Zeynep mirasta hak beyan edemeyecek. Nuh'u da çok büyük bir tehlike beklemekte. Nuh ya Cemil'den boşanmalı ya da kaderine boyun eğip ölümü kabullenmeli. Birinci ihtimal Nuh Mehdi'nin yanında yer alacak.
Bunun sonucunda da Nuh Mehdi'yi korumaya çalışırken vurularak ölecek. İkinci ihtimal ise Nuh Barış'ın şoförü olarak kalmaya devam edecek. Cemile de Nuh'u terk edip Mehdi'yi seçecek. Nuh da Cemile'den sonunda boşanacak. Cemile de yine yalnız kalacak. Onun için Nuh'un da çok dikkatli olması gerekecek. Aksi takdirde Cemile Nuh'u gözden çıkaracak. Nuh da Mehdi'nin korumalığını yaptığından vurularak öldürülecek. Belki de bu durumdan en zararsız çıkan kişi Emine olacak. Çünkü Emine ne Nermin'e minnet etti ne de başkalarının parasına göz dikti. Emine tam tersine kendi ayakları üzerine duran birisine dönüştü. Faruk, Emine'yi aldatarak ona çok büyük bir iyilik yaptı. Emine kurduğu yemek şirketi sayesinde ünlenecek. Emine, annesi Sultan ile çok büyük başarıları imza atacak. Bu yolda Savaş Emine'yi eğitim için desteklerde bulunacak. Emine sonunda güçlü birisine dönüşecek. Faruk ise yeniden diziye dahil olacak. Emine zenginleşirken Faruk da iflas edecek. Bunun sonucunda Faruk yeniden Emine'nin yanına gelecek. Ama Emine asla ona bir şans vermeyecek. Emine artık akıllandığı için hayatına yeni bir sayfa açacak. Belki Nuh ölmeden önce Cemile'den ayrılırsa Emine ile evlenebilir. Emine, Savaş ile evlenmezse Nuh ile evlenecek. Böylece sonunda Nuh ve Emine de mutlu olabilecek. Peki sizce Mehdi nasıl bir karar alıp Zeynep'i yalnız bırakmayacak? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.